Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için, diyette olanlar için veya sağlıklı beslenenler için muhteşem bir kurabiye tarifim var. Hem kurabiye hem de biraz böyle kıyır kıyır olan poğaçaları anımsatan lezzette bir tat. Denemenizi şimdiden tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan bu güzel tarifime hemen başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine yeşil zeytin ve siyah zeytini güzelce doğrayalım ve ekleyelim. Bir kase ölçüsünde doğradım. Tamamen damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. 2 adet yeşil biber doğradım ve ekledim. Yeşil biberin içerisindeki çekirdekleri alıp yıkadıktan sonra küp küp yemeklik olarak doğradım. Dilerseniz kapya biber de ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben biber salçası kullandım. Bu kurabiyeye daha çok yakıştırıyorum biber salçasını. 1 kase maydanoz ve dereotu minik minik doğrayarak ekledim. Sadece dereotu da ekleyebilirsiniz veya maydanoz da ekleyebilirsiniz. Çok az limon sıkıyorum. Yani 1 yemek kaşığı kadar limon ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum ve 1 adet yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını da üzeri için ayrı bir kaba alıp ayırıyorum. Sağlıklı beslenenler, glutensiz beslenenler veya diyette olanlar için tok tutan muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifi. Bana hep soruyorsunuz kalorisi yüksek olmayan diyette olanlar için de hazırlayabileceğimiz güzel tarifler paylaşır mısınız diye. Çok fazla paylaşmasam da arada bir böyle istekleriniz doğrultusunda bu tarz diyet kurabiyelerde paylaşıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve 1 çay kaşığı kekik ekliyorum. Baharatlarımı da ekledikten sonra çırpıcıyla güzelce bu malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi 3 çay bardağı yulaf ekliyorum. Yalnız yulafım iri iri taneli olaraktı. Ben yulaf ununa çevirdim. Blender'dan çektirdim. Bu şekilde yulaf unu olarak hazırladım. Dilerseniz tane tane olarak da hiç blender'dan geçirmeden de ekleyip yapabilirsiniz. 3 çay bardağı yulaf ununu ekliyorum ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 çay kaşığı mahlep ekliyorum. Mahlebiniz yoksa eğer eklemeseniz de olabilir. Bu malzemelerimi elimle güzelce karıştırıyorum. Kıvamı biraz cıvık oldu. Cıvık olduğu için bu aşamadan sonra 2 çay bardağı kara buğday unu ekledim. Kara buğday ununuz yoksa eğer 2 çay bardağı daha yulaf unu ekleyebilirsiniz. Benim elimde kara buğday unu vardı. O yüzden kara buğday unu da ekledim. Kara buğday unu ile ekmeklerde, kurabiyelerde, poğaçalarda gerçekten hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. 2 çay bardağı kara buğday ununu ekliyorum. Elimle tekrardan karıştırıyorum. Yani toplamda 3 çay bardağı yulaf unu, 3 çay bardağı da kara buğday unu ekledim. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi streç filmin üzerine hamurumdan parçalar kopararak hamurumu düzlüyorum. Streç filmi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha güzel pürüzsüz bir kıvamda görsel olacaktır. Elinizle de yapabilirsiniz ama elinize biraz yaparken yapışabilir hamur. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamurumuzu elimizle düzleştirdikten sonra ortasına peynir ekleyelim. Ben hem kaşar peynir hem beyaz peynir karışımı hazırladım. O şekilde ekledim. Aslında bu kurabiye tarifine peyniri de direkt kurabiye harcının içerisine ekleyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi kurabiye hamurunuzun içerisine ekleyip de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak toplar olarak hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurlarımızı dizelim. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçülerinden toplamda 18 adet yulaflı pizza kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini artırarak daha fazla olarak da hazırlayabilirsiniz.
Dilerseniz içerisine domates de ekleyebilirsiniz. Yani pizza yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsanız hepsini bu tarifin içerisine ekleyebilirsiniz. Umduğunuzdan çok daha güzel olan bir kurabiye tarifidir. Genelde böyle sağlıklı diyet tarifleri pek lezzetli olmaz ama bu tarif öyle değil. En güzel, en lezzetli tuzlu kurabiye tariflerinden bir tanesi. Hem sağlıklı hem de lezzetli diyebilirim. Bir kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine bir fırça yardımıyla sürelim. Daha sonra üzerine kavrulmuş susam, çörek otu veya haşhaş da serpebilirsiniz. Ben kavrulmuş susam ve çörek otu tercih ettim. Dilerseniz çekirdek de serpebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız ona göre belirleyebilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi ağır ağır pişirelim. Zeytinleri yakmadan, dışındaki biberleri de yakmadan 170 derecede pişirmeniz önemli. Ben yaklaşık fırınımda 15-20 dakika aralığında tuttum. Kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Üzeri kızardıktan sonra ve altı piştikten sonra fırından alabilirsiniz. Susam ve çörek otunu serptikten sonra kurabiyemi fırına veriyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. İnanılmaz lezzetli oldu. Hiç kimse bu lezzetli kurabiyenin diyet kurabiye veya sağlıklı bir kurabiye olduğunu inanamayacak. Çünkü tattıktan sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli. Sizlere yakından kurabiyenin iç dokusunun kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından iç dokusunu izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Denedikten sonra yorum kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.